Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere sıvı yağ ile yapılan oldukça ekonomik ve çok lezzetli, uzun süre bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle bir su bardağı sıvı yağını yoğurma kabımın içerisine ekledim. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir yemek kaşığı tepeleme pudra şekeri ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Eğer pudra şekeriniz yoksa normal toz şeker de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtanın beyazını içine, sarısını dışı için ayırıyorum. Malzeme listesini her zamanki gibi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. İnanın yerken asla sirke kokusu olmuyor. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Ee, Bu tarifi daha önce de yapmıştım. Hatta kavanozda görmüş olduğunuz aynı kurabiye, aynı tuzu kurabiyelerden. Yalnız yaparken bütün malzemeleri hazırladığım halde gözümün önündeki tuzu ve şekeri eklemeyi unutmuşum. Sonradan hamur olduktan sonra ekledim. Çok güzel oldu. Hiçbir fark olmadı ama o şekilde eklemek istemedim. Tekrar yaptım. Çünkü çok güzel, harika, lezzetli bir kurabiye. Her türlü yenir. Kavanozlara koydum. Kapağını da kapattım. Bayatlamaz zaten. Dilerseniz buzluğa bile atabilirsiniz ama hiç gerek yok. Kavanozlarda, kapaklı kavanozlarda muhafaza ederseniz bir ayda dursa bayatlamadan tüketebilirsiniz. Çok lezzetli. Tekrar yaptım. Tam bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor. Ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Bir önceki tarifte 2,5 su bardağı un kullanmıştım. Bunda aynı malzemeleri kullandım ama 3 su bardağı un gitti. Yani yoğurdun kıvamı, işte yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü her zaman un miktarını etkiler diye sizleri uyarıyorum. Bu yüzden bu tarifte tam 3 su bardağı 200 milimlik bardak ile un kullandım. Eğer yoğurdunuz sulu ise daha fazla un gidebilir. Yumurtanız küçük veya işte yoğurdunuz katıysa daha az un gidebilir. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde un ekleyin. Hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Hamur böyle güzelce toparlanacak, güzel şekil alabilen bir hamur kıvamı olması gerekiyor. Ele yapışmayan, yumuşakça. Bakın bu şekilde hamuru çok güzel bir şekilde toparladık. Çok un koyarsanız şekil veremezsiniz. Çok cıvık olursa da yağı salar. Bakın bu şekilde hamur çok güzel toparlandı. Elinize aldığınızda şöyle bir sıktığınızda kolay bir şekilde şekil alabiliyor olması gerekiyor. Bakın bu şekilde hamurumuz hazır. Hiç bekletmeden hemen şekil vermeye başlayacağız. Çünkü sıvı yağda yapmış olduğumuz bir hamur. Yağ salmaması için hemen şekil vermek gerekiyor. Oyalanmadan ben de hemen şekil vermeye başladım. Öncelikle hamurumdan küçük bir parça kopardım. Sıvı yağlı bir hamur olduğu için tereyağlı kurabiye hamurlarına nazaran daha böyle hassas oluyor hamur. O yüzden büyük parçalarla şekil vermek zor olur. Böyle benim gibi küçük parça koparın. Önce elinizde hafifçe şöyle bir bastırarak açın. Ardından bir merdane veya oklava yardımıyla açın. Oklava veya merdaneyi de çok bastırmayın. Hafifçe minik hareketlerle yapın. Ben çubuk şeklinde şekiller vereceğim. Hem böyle daha kıyır kıyır güzel oluyor ince olduğu için. Hem de daha şık duruyor. Bu şekilde bıçak ile tıraşlıyorum. Boyutunu tamamen sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz. İşte enini, boyunu vesaire. Ben ilk etapta istediğim gibi yaptım. Daha sonra bir kağıt ile ilk yapmış olduklarımın boyutunu belirledim. Ondan sonra diğer kalanlarını da aynı boy olsun diye o kağıdı kullandım. Tepsiye almadan önce ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine sürüyorum. E, Susam ve çörek otu serpeceğim ve bıçak yardımı ile tepsiye alacağım. E, Çörek otu susam zorunlu değil ama varsa mutlaka kullanın, çok yakışıyor. Hatta hazır paketlerde susamlar kavrulmamış oluyor, beyaz oluyor. O susamı da şöyle güzelce bir tavada kavurdum hemen. Çok hızlı bir şekilde kavruluyor. Sizler de beyaz susamlarınızı yanmaz yapışmaz bir teflon tavada tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak kavurabilirsiniz. Bıçak yardımıyla bakın bu şekilde alıyorum. Tepsiye dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Tepsiyi kesinlikle yağlamanıza gerek yok. Eğer ki tepsinizde yumurta sarısının bulaşı vesaire olmazsa asla yapışmayacaktır. Hiçbir kurabiye tarifinde tepsiyi yağlamıyorum. Zaten yağlı hamur olduğu için asla yapışma yapmayacaktır. Yine çok konuştum ama inanın arkadaşlar ayrıntıları ile hepsini anlatmaya çalışıyorum. Bazen önemsiz gördüğümüz şeyler soru olarak gelebiliyor. Bir tane de hızlı bir şekilde göstermek istiyorum kağıt ile nasıl ölçtüğümü. İlk yaptıklarımı işte bu kağıdı belirlemiştim. Aynı bu ölçüde
Yaptım hepsini. Fırınımı 180 derecede ısıttım. 180 derecede ısınmış fırına süreceğim. Güzelce kızarana kadar pişireceğim. Benim fırınım ısınmış fırında 17 dakikada kızardı. Sizin fırınınız daha uzun pişirebilir. Lütfen pişmemiş kurabiyeyi çıkarmayın. Güzelce kızarsın, öyle çıkartın. Ve kurabiyelerimiz hazır. İnanılmaz lezzetli, güzel. Yani çayın yanınızda keyifle tüketebileceğiniz bir kurabiye tarifidir. İçerisinde tereyağı vesaire olmadığı için de daha uzun süre gidecektir. Pastanelerdeki yediğiniz kurabiyeler gibi. İçine varsa mahlep ekleyebilirsiniz arkadaşlar, uyarayım. Bu arada yoğurt böyle aşırı böyle kıyır olmasını engelliyor. Ama yoğurt eklemezsek de arkadaşlar böyle kolay şekil veremeyebiliriz. Eğer yoğurdunuz yoksa eklemeye de bilirsiniz. Daha da kıyır olur. Ama şekil vermek kolay olması için ben bir yemek kaşığı kullandım. Böyle bu şekilde kıyır kıyır bir kurabiyemiz oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.